Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu videomuzda yine sizler için önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz son paylaşmış olduğumuz video dedektörler hakkındaydı. Yine Minelab dedektöre yazmış olduğumuz e-maillere yapılan dönüşlerden sizlere aktarmak istediğimiz kesin bilgiler mevcuttur. Yani bu işleri yapan, ticaretini yapan, işte satış yapan, amaçları sadece para kazanmak olan, sizlere aslında olmayan bilgileri aktaran kişilere değil de benim Minelab firmasından direkt almış olduğum bilgileri sizlere aktarıyorum ki sonradan bir mağduriyet, bir sürpriz yaşamayın. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Hiçbir firmadan sponsorluk aldığımdan dolayı bu videoyu yapmış değilim. Bunu da bilginiz olsun. Çünkü herkes izliyor. Kendileri de izliyordur mutlaka. Sadece hem onlara hem de bizlere faydası olması bakımından, dolayısıyla da sizlere bir faydamız olsun diye bu şekilde doğru bilgileri paylaşıyorum sadece. Başka bir amacı yoktur arkadaşlar videonun, bilginiz olsun. O zaman ne yapalım? Haydi videomuza geçelim arkadaşlar. GPZ 7000 şu anda piyasada bulunan diğer metal dedektörleriyle karşılaştırıldığında daha büyük hedeflerde en yüksek derinliği sağlayacaktır. Yani aranılan kütlenin boyutuna göre derinlik de artıyor arkadaşlar. Ne yazık ki GPZ 7000 veya herhangi başka bir Minelab ürünü için gerçek derinlik rakamlarını sunamıyoruz diye bana yazılan e-maillerden size aktarıyorum arkadaşlar. Çoğu bana gelen e-maillerden size aktarmış olduğum bilgilerdir. Çok dikkatli dinleyin. Bunu yapan firma, bu Minelab'ı yapan firma bunu söylüyorsa, bu işi yapıp distribütör olan veya işte ne bileyim fason satan kişiler nasıl kesin derinlik verebiliyorlar sizlere? Çünkü her ürünün algılama derinliği kapasitesini değiştirecek arkadaşlar çok fazla değişken var. Herhangi bir metal dedektörünün algılama derinliği hedefin boyutuna, yönüne, metalik içeriğine, toprak minerallerine ve iletkenliğine, bölgedeki elektrik ve ortam gürültüsüne ve benzeri faktörlere bağlıdır. Şimdi de herhangi bir metal dedektörünün derinlik kabiliyetini değiştirecek değişkenleri sizler için listeledim arkadaşlar. Onları ben size aktarayım ve bu listeyi size aktardıktan sonra onların açılımını teker teker yapıp sizlere aktarmaya çalışayım inşallah. 1 arkadaşlar, toprak mineralizasyon seviyeleri. 2 hedef boyutu. 3 hedef yönelimi. 4 dedektör ayarları. 5 bobin boyutu mesela. 5 maddemiz var. Bunu ben sizlere açacağım ve hepsini inşallah sizlere aktaracağım. Evet arkadaşlar, şimdi de bu 5 faktörü biraz açalım ve detaylarından bahsedelim. Birinciden başlıyoruz arkadaşlar. Toprak mineralizasyon seviyelerinden başlayalım. Altının doğal olarak oluştuğu toprak genellikle arkadaşlar yüksek demir mineralizasyon seviyelerine sahip olduğundan dolayı tespit ettiğiniz topraktaki mineralizasyon seviyelerine bağlı olarak derinlik büyük ölçüde değişecektir. Toprağın mineralizasyonu arkadaşlar ne kadar yüksek olursa dedektörünüzden elde edeceğiniz derinlik de bir o kadar az olacaktır. Çünkü zemin dengesi ve dedektör ayarlarının topraktaki mineralleri telafi edecek şekilde ayarlanması gerekecektir. İkinci arkadaşlar, hedef boyutu. Şimdi hedefin boyutuna bağlı olarak dedektörün onu ne kadar derinde tespit edebileceğine bağlı olacaktır arkadaşlar. Eğer büyük bir külçeniz varsa, örneğin 1 kilo, makine onu oldukça derinde tespit edebilecektir. Ancak aynı derinlikte 0,5 gramlık bir külçeniz varsa dedektör onu 1 kilo külçe altını bulduğu aynı derinlikte tespit edemez arkadaşlar. Umuyorum anlamışsınızdır. Üçüncü maddemiz hedef yönelimi. Arkadaşlar, hedefin yönelimine bağlı olarak dedektörün onu ne kadar derinde tespit edebileceğine bağlı olacak. Mesela düz duran ince bir düz hedefiniz varsa dedektör hedefi belirli bir derinlikte tespit edebilecektir. Aynı hedef dikey olarak uzanıyorsa tespit derinliği büyük ölçüde azalacaktır arkadaşlar. Sebebi de dedektörün sinyallerinin çarpacağı alanın az olduğundandır. Yani örnek vermem gerekirse yarım santim kalınlığında 50 santim uzunluğunda bir altın çubuk düşünelim. Eğer bu çubuk yatay olarak uzanıyorsa toprakta dedektörün sinyalleri daha fazla bir alana temas edeceği için tespiti kolay olacaktır. Ama arkadaşlar bu altın çubuk dik olarak duruyor ise, yani kalemi farz edin, altın çubuk dik olarak duruyor. Siz de üzerinden arama yapıyorsunuz.
Dedektörün sinyalleri de aşağıya inerken sadece çubuğun üst kafa, yani şuraya kısmına temas edeceği için adeta bir nokta ya veya noktaya temas etmiş gibi olacağından bu nesneyi aynı derinlikten tespit edemeyecektir. Dilerim anlamışsınızdır bunu da. Dördüncü maddemiz arkadaşlar, dedektör ayarları. Şimdi dedektör ayarlarınız dedektörünüze ne kadar derinlik elde edeceğiniz konusunda büyük bir rol oynayacaktır. Ancak aynı zamanda toprak tipine ve toprağın ne kadar mineralli olduğuna da bağlı olacaktır. Ağır mineralli topraklarda hassasiyetinizi düşürmeniz gerekecektir arkadaşlar. Çünkü ağır mineralli topraklarda hassasiyetin yüksek olması makinenin gürültülü çalışmasına neden olacaktır ve zemin gürültüsü ile hedef arasında ayrım yapamayacaksınız. Beşinci maddemiz arkadaşlar, bobin boyutu. GPZ 7000 modeli için mevcut olan daha büyük 19'luk yani 19 inçlik bobin size çok ve daha fazla derinlik sağlayacaktır. Ancak çok daha ağırdır. Yani biraz daha ağırdır diğerlerinden. Ve dedektörün daha küçük hedefleri tespit etme yeteneğini azaltacaktır. Sebebi ise derine gönderilen güçlü sinyaller olacağından yüzeysel objeleri es geçeceğinden göremeyecektir arkadaşlar. Örnek vermem gerekirse bir tane fotoğraf makineniz var ve resim çekeceksiniz. Uzaktaki bir objenin resmini çekmek istiyorsanız arkadaşlar ve objektifinizi uzaktaki nesneyi yakınlaştırmak için ve netlemek için çevirirken yani ayar yaparken objektifinizin önünde olmasına rağmen daha yakın nesnelerin böyle puslaşarak yok olduğunu ve artık size engel olmadıklarını göreceksiniz. Halbuki önünüzde var küçük küçük nesneler ama uzaktakini siz net görüyorsunuz, onları görmüyorsunuz. Bu olay da aynı bu tip bir durumdur arkadaşlar. Yakındaki nesneleri göremeyecektir. İnşallah anlatabilmişimdir. Ancak arkadaşlar genellikle GPX serisi dedektörlerin bazen 1,5 metreye yakın derinlikte büyük altın külçeleri bulduğunu ve GTX 3030'ların 3 metreden fazla madeni para ve yüzük bulduğunu duyuyoruz. Bizlere de firma tarafından iletildi bu. İyi bir genel tahmin algılama derinliğinin yaklaşık olarak bobinin çapına eşit olacağıdır. Bobin ne kadar büyük olursa herhangi bir dedektör o kadar derinde arama yapabilir. Sadece bu dedektör için geçerli değil. Altın arama için arkadaşlar GPZ 19 inç bobin kullanılarak GPZ 7000 ile maksimum derinliğe ulaşacaktır. Ancak ideal koşullarda arkadaşlar maksimum derinlik 1,5 metreye yakın bir derinlik olacaktır. Bu şekilde bana cevap verdiler arkadaşlar firmadan. Evet, bunlar bana gelen kesin bilgilerdir. Dilerim bu paylaştığım bilgiler sizler için bir altın külçesi niteliğinde olurlar ve aradığınızı artık kaçırmazsınız. Bir dahaki define ve arkeoloji videolarımızda görüşmek dileklerimle ve hedefi 12'den vurmanız dileklerimle diyeyim. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar herkese. Hoşça kalın.